Kendime hedef koydum. Dedim ya Ümre'ye bisikletle gideyim. Susurluk'tan çıktım da Balıkesir Susurluk'tan 3450 kilometreyle Medine'ye 31 günde vardım. 3800 kilometre civarında yol yaptım. Oldu. Kolay gelsin abim. Nereden geldin amca? Balıkesir'den gidiyor. Balıkesir'den buna mı geldin? He. Allah'ına. Otobüs bana durdu. Evet, beni durduruyorlar. Vallahi hepsi otobüs aşağı iniyor. Maher Fezo ile tanışıyorum. Umre yolculuğumun 30. günü. Çöl yağmurları başladı. Çöl fırtınalarından sonra çöl yağmuru, ama az ileride sığınacak bir yerim var. Polis ekipleri sürekli benim arkamda. Zannediyorum bunlar Medine'ye kadar gelecekler. Topuk 300 kilometre. Yerleşim alanının olmadığı çöl yolları. Kabe'ye doğru gidiyorum, Haram bölgesine doğru. 8 kilometrelik falan bir yolum var. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hayallerimi gerçekleştirmiş gibi olacağım diye düşünüyorum. Ben Fahrettin Şener, 68 yaşındayım. Motosikletimle, sırt çantamla dünyada 44 ülkeye gezdim. 2010'da Suriye'deydim, 2011'de savaş çıkmıştı. 2011'de ben Hindistan, Nepal'deydim. 2012'de İran'daydım. Böyle Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu falan derken diz ağrılarım başlamıştı. Dizlerimin ağrından dolayı bisiklete binenlerin dizinin ağrımadığını duyunca ben 60 yaşından sonra bisiklete binmeye başladım. 3000 kilometrede dizlerim iyileşti bisiklette. Bisikletle Türkiye'de 10.000 kilometre yapayım diye önce Türkiye'nin tüm sınır boylarından dolaştım. 7.000 kilometre yaptım. Sonradan da kendime hedef koydum. Dedim ya Ümre'ye bisikletle gideyim. Ben de buraya itman olsun diye önce Likya yolunu yürümeye karar verdim. Her ne kadar 535 kilometre yazsa da çok zor bir yol. Ben 600 kilometreye yakın yürüdüm. Çünkü Türkiye'nin en zor parkurlarından biridir Likya yolu. Ama en güzel parkurlarından da biridir. Dünyada sayılı parkurlardandır. Bunu tam 24 günde bitirdikten sonra Türkiye'nin tüm şehirlerindeki dağ zirvelerine çıkmak için bir proje ayarlamıştım. 81 il, 81 proje diye. Bunun 9 tanesini tamamladım. Yani bu aynı zamanda benim Ümre'ye gitmeden önceki yaptığım itmanlar gibi. Her şehire gidip şehrin dağının en yüksek zirvesine çıkıyorum. Oradan da o şehirle alakalı bir projenin anlatımını yapıyordum. Kendimi iyi hissettiğimde de Haç 2011'de yazılmıştım. Bir türlü çıkmamıştı bana. O yüzden Kasım ayını beklemek zorunda kaldım. Yani Eylül'de çıkacaktım aslında. Dedim ya bir de Haç çıkarsa diye. Maalesef Haç kuram yine çıkmadı. Kuralardan sonra gitmeye karar verdim ve yola çıktım. Tabii gitmeden önce iyice böyle kendimi adapte ettiğim için artık o yollar rüyalarıma girmeye başlamıştı. Yani ha gideceğim sanki böyle çağrılıyorum gibi. Çevreme birkaç defa söyleyince tabii ki tepkiler çok olumlu olmadı. Yani herkes biraz uçuk gördü projeyi ama benim için aslında kolaydı. Çünkü Türkiye'de daha önceki bisiklet deneyimlerim olduğu için benim için kolay olduğunu biliyordum. Sonradan dedim ki bunları anlatmayayım. Hazır olduğumda çıkıp gideyim diye kararlaştırdım. Ve sonunda Kasım'ın 10'uydu. O gün için çıkmaya karar verdim. Sadece Suriye geçişleri, işte Ürdün geçişleri tehlikeli mi diye onun da araştırmalarını yapıyordum. Yani benim için kolay bir şeydi ama vatandaş için biraz zordu. Ben 2010 yılından beri dünyada 44 ülkeye motorla gittim. Sürekli böyle onlar alışkın olduğu için böyle bir hedefim olduğunu da duyunca tabii ne kadar tedirgin olsa da çocuklarım bana destek verdi. Yani babam başarabilir diye. Çocukların desteğiyle hanımı da ikna etme şansım oldu. Bir büyük abim vardı. Bir de bir arkadaşım vardı. Onların gaz vermesiyle diyeyim ben de yola çıkmış oldum. Sabaha kadar yağan yağmur devam etti. Oldu. Kolay gelsin abim. Nereden geldin amca? Balıkesir'den gidiyor. Balıkesir'den buna mı geldin? He. Allah'ına.
Ben sabah namazından sonra çıkıyorum. İkindi ezanından sonra konaklamak için yer aramaya başlıyorum. Gece bisiklet sürmüyorum. Her gün ortalama 100 kilometrenin üzerinde pedal çevirdiğim için Susurluk'tan çıktığımda Balıkesir Susurluk'tan 3450 kilometreyle Medine'ye 31 günde vardım. 3450 kilometreden sonra ben yine aşağı yukarı 300 kilometre Mekke'deki Mikat sınırlarına gidip gelirken yaptım. Yani Ümre'yi öyle tamamladım. Aşağı yukarı geldiğimde yani yolların işte yanlış yolla bilmem neyle falan 3800 kilometre civarında yol yaptım. Mekke'de çevirdiklerim tabii ayrı. 31 günde yani ben Peygamber Efendimizin yanındaydım. Suriye'ye girdikten sonra biraz tabii ürpermiştim. Ana yoldaki trafik, ışıklar falan bilmem ne yok. Çok araç çalışıyor. Yani 3 şeritli yolda 4-5 araba gidiyor. Öyle olunca trafiğe uyum sağlamam bayağı zor oldu. İdlib bizim sanki Türk askerinin olduğu bölgeler. Tamamen böyle Türk askerinin eğittiği askerlerin elinde ve güvenli. Hiçbir sorun yok. İdlib'den sonra beni yolda Şara'nın komutanları karşılamaya başladı. Yolda beni durdurdu. Bundan sonra dedi Suriye'den çıkana kadar oteller ve yemek işlerini biz halledeceğiz dedi. Sonra Suriye'nin polisleri başladı. Motosikletli polisleri var onların. Arkasındakinde tüfek, öndeki motor kullanıyor. Onlar yani işte Hacı abi hayırlı olsun, Allah kabul etsin diyorlar. Demek ki herkes benim Ümre'ye gittiğimi biliyor. Benimle beraber motor sürüyorlardı. Daha sonra Şam'a gitmemi, Şam'da onu beni misafir edeceklerini söylediler. O gün 200 kilometre yakın yol yapmıştım. Şam'dan sonra sabah kalkıp dereye doğru hareket ettim. Dereye vardığımda derede tek bir otel var ve çok yüksek fiyat istiyordu. Başka da otel yok. Onları aramıştım. Sen hemen 1 dakika bekle dediler. 2 dakika sonra bir minibüs geldi, pick-up türü. Hemen beni bir sete aldılar. Bir Arap ailesinin yanına yerleştirdiler. Yani böyle hareketli bir durum oldu. Allah bin kere razı olsun. Ondan sonra da Arabistan polisi peşime düştü. Polisler benim arkama düşünce bunların neye düştüğünü bilmediğim için soruyordum. Bir şey mi yaptım? Senin güvenliğin çok önemli. Yollar çok tehlikeli. Biz üstten yani liderden emir aldık. Senin güvenliğin için o yüzden falan demeye başlayınca rahatladım. Bir daha nereye gitsem yani onlar beni bekliyorlardı. 400 kilometre çölden geçerken arkanda bir polis arabanın olması mucize bir şey. Seni arabaya almıyorlar. Seninle konuşmuyorlar belki ama arkamda o 5 metre arkada polis arabası devam ediyor. Yani onlar yokmuş gibi davranıyordum. Çölde bir yerde çadır atarım, bilmem ne atarım. Onlar beni her yarım saatte kontrol ediyor gene çadır attığım yerde. Başında bir şey var mı? Otoban güvenliğimi alıyorlar. Köprülere binerken benim bisiklet yolum kayboluyor. Otoyola çıkmayayım diye otoyolu durduruyorlar. Ben geçtikten sonra salıyorlar. Yardımcı olmak istiyorlar. Herkes sana ilgi gösteriyor, fotoğraf çekiliyor. Yani Türkiye'den geldiğin için, Müslüman olduğun için sana acayip bir rağbet gösteriyorlar. Sen de şaşırıyorsun. Yani her 10 kilometrede bir muhakkak birileri çıktı. Ya arabayla gelip durdu. Hemen bana hediye paketleri bir şeyler destek böyle yiyecek destekleri yapıyorlardı. Su destekleri yapıyorlardı. Şöyle girdiğimde beni gören her araç önce duruyor bir paket veriyor arkadan su veriyor. Alıyorsun bu sefer bisikletin telleri kırılıyor. Yani yükten dolayı. Yahut da gel götürelim diye tavsiye ediyorlardı. Ben de diyordum ki hayır ben işte böyle gitmek istiyorum diye. Hayret ediyorlardı. Yiyecek içecek su veriyorlardı. Yani herkes bana inanılmaz yaklaşıyordu. Hatta Arabistan'da bilhassa yani şu dikkatimi çekti. Sana verilen hediyeyi almazsan karşı taraf çok üzülüyordu. Yani senin sevabından faydalanmayacakmış gibi bir hisleri olduğunu düşünüyorum. Durumu buna bakıyorsun adamın durumu işçi. İşte Yemenli, Pakistanlı, Hindistanlı çok çalışanlar var orada. Arap nüfusundan fazla insanlar var. Onlar bir bakıyorsun sana su almış, meyve suyu almış, süt almış, bir şeyler almış sana getiriyor yolluk olarak. Diyorsun ki ya niye aldın? Benim ihtiyacım yok aslında. Almazsan üzülüyordu. Bir gün çöl fırtınasından çıkmıştım. Arkadan da yağmur bastırdı. Çamur içinde kalmıştım. Bir cami buldum. Hemen camiye gittim. Hemen işte kılık kıyafetimi yıkadım. Benim elbiselerim genelde incedir ama hava serin çok. İnce kıyafetlere giydim. Hiç unutmuyorum. Oranın imamı benim o halimi görünce bana şey almış. Palto almış. Tülü. İçi tülü palto almış. Üşümesin diye. Sıfır. Yeni. Bir sürü yiyecek erzak getirdi caminin imamı. Ben dedim ki hocam ben bunu nasıl alayım? Alamam. Ben püsküvi koyarken bile dikkat ediyorum. Yani artık çünkü bayağı taşıyor çantalar. Ağlamaya başladı. Dedim ağlama hocam. Bazı eşyaları bırakıp onun çantaya onun montunu yerleştirdim. Öyle rahatladı. Yani onu orada gördüm. Yolda Ümre'ye gidene herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Hatta kimisi para vermeye çalışıyor. Kimi işte yiyecek vermeye çalışıyor. Ya kimi
yemek yediğinde bir bakıyorum Pakistanlı benim hesabımı ödemiş. Gidiyorum diyorum niye ödedin ki? Olsun diyor bizden. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bu inanılmaz bir şey. Böyle insanlar sana yardım etmek için sanki böyle sıraya giriyor, koşuyor. Bende kalsın, ben misafir edeyim diye yarış halindeler. Ben böyle şey görmemiştim hiç. Bu bana iyiliklere bakışımı değiştirdi. Yani böyle yani şimdi ben de biri geldiğinde böyle bir iyilik yapmak için sanki böyle kendimi mecbur hissediyorum gibi oldu. Yani huyumu değiştirdi. Sizi en çok etkileyen ne oldu? Beni en çok etkileyen, bunu da sonradan öğrendim. Hocanın biri benim uçak biletimi aldı. Hiç tanımadım biri. İstanbul'dan. Mustafa Efe Hoca. Ben daha hala tanımıyorum. O dedi ki bana Mekke'de veya Medine'de otellerini biz karşılamak istiyoruz dedi. Sana ulaşmak için çok uğraştık. Telefonunu zor bulduk dedi yani. Ben dedim ki otellere farklı birileri ulaştı sizden önce hocam. Onlar karşılayacaklar. Onlara evet dedim. O yüzden ayıp olur dedim hocam. Onlara gitme. O zaman biz de uçak biletini alalım. Biz de sevaptan faydalanalım dediler. Allah razı olsun siz bilirsiniz dedim. Bana uçak biletini alınca teşekkür için telefon etmiştim. Bana aynen şunu söyledi. Bana dedi teşekkür etmene gerek yok. Allah dedi hayırlı bir yola çıkan insanlara, belirli iyi insanları onun karşısına çıkarır. Ona yardım etmek için dedi. Biz de onlardan biriyiz. Sen Allah'a dua et kardeşim dedi. O beni çok etkilemişti. Hakikaten aynen dediği gibi. Her gittiğim yerde ille iyi bir insan çıkıyor karşıma. Allah'tan ne istesem çıkıyor. Hiç zahmet çekmedim yani o yüzden. Buna inandım yani. Ben önceden mesela söyleseler inanmazdım ama yaşayarak olunca ya buna inandım. Bir de her gittiğinde tabii sayılı gün hep işte Peygamber Efendimiz'e kavuşacağım diye gidiyorsun. Ben aslında fizik olarak çok sert biriyimdir. Yapı olarak da öyleyimdir ama orada ne kadar duygusal olduğumu anladım. Orada konuşamamaya başlamıştım. Hatta canlı yayın yapıyordu. Gazeteci arkadaşlar bana canlı bağlanmıştı. Soruların bir kısmına cevap verememiştim. Yani sonra beni kameraya çeken arkadaş Allah bin kere razı olsun Nimetullah diye bir çocuk. O şöyle diyordu. Duygulandı. Şu anda konuşamıyor diye söylüyordu. Oranın havasından mı, şeyin ortamından mı? İnsan duyguları çok farklı bir hale geliyor yani. Bazen böyle konuşamayıp böyle rahatla bir yerde ağlasam belki rahatlayacağım. Onun gibi olmuş oluyor. Ne bileyim bizim gibi adamlar ağlamaya alışkın değil ama işte orada ağlayacaksın çıkıyor artık böyle dayanamıyorsun böyle konuşamıyorsun da böyle şeylerim olmuştu ama oradan çok etkilendim. Yani insanların işte binlerce insanın orada gelip işte ne bileyim yani dualar yapması, koşturması insanı etkilememe imkanı yok. Oraya girdiğinde farklı bir hava, farklı bir şey. Medine'ye ilk vardığımda o Nimetullah kardeşim beni karşıladı. 30 kilometre kala bir çay demlemiş. Beni bekliyormuş yolda. Resim atmıştım 50 kilometre kal diye. O da 30 kilometreye yerleşmiş. Neyse çayımızı içtikten sonra evinde misafir etmek istedi. Ben dedim ki ben eve gelmem. Ben bir camide kalırım, yıkanırım, temizlenirim. Yarın da Peygamber Efendimiz yanına temiz kıyafetlerle gideceğim dedim. Tamam abi dedi. Tam Medine'nin girişinde bir camide konakladım. Duşumu aldım, namazı kıldık, tıraşımı oldum. O arada Nimetullah aradı. Dedi abi ben seni almaya geliyorum orada bırakmam. Dedim ya bak ben burada iyiyim. Yok dedi bir otel ayarladım sana dedi. Otele misafirim ol benim dedi. Neyse geldi. Sonra dedi ki ben sana abi burada durduğun sürece rehberinim. Sabahleyin onda yanındayım dedi. Bir daha her gün benim rehberliğimi yaptı. O arada da tabii Medine'de orada yattım. Sabah onda gelecekti ben 8.30'da girdim. Ben bisikletle beraber girince Peygamber Efendimizin yanına beni tutukladılar. Polisler. Çünkü oraya girmek yasakmış böyle kameralarla. Tabii oradaki polisler görevini yapıyor. Aldılar beni karakola götürdüler. Karakolda anladılar ki ben bisikletle gelmişim ve çok zor şartlarda gelmişim. Herkes bana inandı. Fakat orada amirlerine söylüyorlar. Amirleri derken biz 3 saat orada konakladık. Bize çay söylediler, şey söylediler. Hiçbir ceza kesmediler. Peygamber Efendimizin yanına namaza durdurmuyorlar da geçiyoruz ya düz olarak geçiyoruz yanından. Oraya gelince orada temelde duygulandım. Biraz duraksadım ama oradaki polisler beni biraz daha hızlandırdı. Arka taraftan geliyor işte bir dua yapabildim. Çok duygulanmıştım ama dışarı çıktım. Kafam arkada kaldı yani baktım. Sonra beni şeye davet ettiler. Peygamber Efendimiz oraya namaz kılmaya. Gece 2'de Ravza'ya. Beni hemen şeyin yanına koydular. Tam böyle kapının önüne. Orada namazımı da kıldım. Dualarımı da yaptım. Ne diyebilirim ki yani hepsi güzel oldu yani çok.
Sonra Mekke'de Kabe örtüsü verdiler bana. Mekke'ye de gittiğimde Ahmet Şef diye biri karşıladı beni. O da beni şeyden takip ediyormuş herhalde. Baktım Urfalıymış o. Tur gezdiriyormuş onlar. Hemen yaklaştı bana. Dedi Fahrettin abi sensin değil mi dedi. O benim hayırdır sen kimsin falan dedim. Dedi abi böyle böyle. Ben dedi bu Kabe'nin her tarafını bilirim. Ben sana yardımcı olayım dedi. O bana rehberlik etmeye başladı. O bana Kabe örtüleri ayarladı. Ravza örtüsü ayarladı. 3 tane örtü çerçevelettim onları falan. Allah bin kere razı olsun. Sayımızı yaptık, şeyimizi yaptık. İlk ümremiz öyle oldu. Yani hem Mikat sınırına niyetlendik hem de bir hoca, özel hoca olarak yani şey yaptık. Her yere gittim yani Allah razı olsun. Oraya gidenler etkilenmeme imkanı bir kere yok. Ama anlatma imkanı da yok. Yani nasıl etkilendiğini. Bir kişinin oraya gidip kendi görmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Bir defa gördükten sonra da sürekli istemeye başlıyorsun. Yani ben bir daha mı gitsem, bir daha mı olsa diye. Bir kere gelen bir kere daha istiyor yani. Türkiye'ye dönüş 7 gün Mekke'de kaldıktan sonra tabii uçak biletini aldık. Cidde'den İstanbul'a döndüm. Tabii bisikletimi bırakmak istemedim. Bisiklet benim boşu 22 kilo geldi. Ambalaj yapınca 24 kiloya çıktı. Ona bayağı ücret ödemiştim. Çünkü bisiklet benim ömrü arkadaşım gibi. Yolda hep ondan sohbet ediyordum. Çünkü başka sohbet edecek pek insan yoktu. O benim yol arkadaşımdı. O benimle beraber ömre yaptı. Onunla beraber geldim. Allah razı olsun. İstanbul'a gelince de arkadaşlarım karşıladı beni. Hatta Sturuk'ta bir karşılama yapalım sana falan dediler. Ben de hayır dedim. Ben çünkü oraya ömre için gittim. Öbür türlü reklama girmiş olur dedim. Hepsine hatta geldiğimi belli etmedim ama ben buraya geldikten sonra çok çabuk öğrendi. Bir daha Türkiye'nin her yerinden insanlar gelmeye başladı buraya. Yani benim Ümre'den geldiğimi tebrik etmek için falan. 15 gün falan buradan çıkamamıştım. Yani ailemin yanına gidemedim bir türlü. Ondan sonra ailemin yanına gittim. Yani gerçekten bu işi seven insanlar gerçekten çok her yerden geldiler. Yani Bursa'dan, ilçelerden, Balıkesir'den, İstanbul'dan gelen var. Yani bunlar hep beni ziyarete geldiler. O gerçekten çok memnun oldum. İleride inşallah hedeflerimizde bilmiyorum yani tabii gene hedeflerimiz var. Yani ömür bitmezse hedef de bitmiyor. Şöyle düşündüm. Şimdiye kadar Suriye üzerinden bisikletle giden insanlar çok yoktu. Belki yıllar önce varmıştır ama bu savaşlardan sonra kimse cesaret edip geçmediğinden dolayı ben hem yolları açmak hem de onların emniyetli olduğunu göstermek, insanların da araçla, motorla, aracıyla gelip gitmesini veya otobüslerin artık haç otobüslerin o bölgeden geçmesi için bir yol açayım diye yaptım. Bunu başardım. Şu anda Mescid-i Aksa'yı çok merak ediyorum. Oraya da çoktan beri yaya müsaadesi etmiyorlar. Kimse geçemiyor oralardan. Kendi özel aracıyla da geçirmiyorlar. Sadece tur otobüslerini geçiriyorlar bazen zaman zaman. Ama onda da sorunlar yaşıyorlar. Ben inşallah bir gün Mescid-i Aksa'da fırsat bulursam Mescid-i Aksa'ya gitmek istiyorum. Oradan da gene bisikletle Medine'ye gidip Peygamber Efendimiz ziyaretten sonra bir ümre yapıp oradan da bir sırt çantasıyla 470 kilometredir. Yani Mekke-Medine arası 430 ama hicret yolu 470 kilometredir. Bunun 300 kilometresi yürüdür vaziyette. Geri kalan 170 kilometresi de biraz dağlık ve yani yol olmayan alanlardan, çöl olan alanlardan herhalde bir yol var. Bunu yürümek isterim. Yani bunu yürürsem sanki böyle artık bu defteri kapatacağız. Yani bütün şeylerimi, hayallerimi gerçekleştirmiş gibi olacağım diye düşünüyorum. Onun için aslında çalışmalar yapıyorum. Yani fırsatını bulduğum anda bilin ki bisiklette yolcuyum. Mekke Medine arasında mı yürümek istiyorsunuz? Mekke-Medine arasında hicret yolunu. O zaman develerle gitmişler. Şimdi yaya olarak gidiyorsun. Orası 470 kilometredir araştırmalarımda. 300 kilometresi yol. Yani yol dedim böyle düzenli patikalar veya yürünebilir. Günde yani 22 kilometre, 30 kilometre civarında belki gidebilirsin. Aşağı yukarı 21-22 günlük falan bir yol yürüyüşüm olacak orada. Onu başarmak istiyorum. Yani bu tabii belirli bir yaştan sonra onu başarabilirsem sanki insanlara bir umut veya insanlar da Peygamber Efendimiz o zaman yaşadığı hayatı yaşamış gibi onun izinden gitmelerini de sağlamış olabiliriz diye aklıma geliyor. İnşallah başarır, insanlara gösteririz. Bir örnek oluruz. Sonra onların duası bize yeter. Yola çıkmadan önce açık konuşmak gerekiyorsa Allah biliyor yani namazlarımı tam eda edemiyordum ama buraya giderken veya gittikten sonra artık namazlarımı hiç kaçırmamaya çalışıyorum. Bir kere o uyumum oldu. İkincisi bakışım daha farklı oldu. Yani işte Allah'tan bir şeye dua ettiğinde, bir şey istediğinde sanki böyle her şey oluyormuş gibi buna inanmaya başladım. Öyle olunca da bağlanmış oldum. Şimdi bir derdim olduğunda hiç kimseye anlatmıyorum. Sadece Allah'a söylüyorum. Veya birine bir iyilik ettiğimde adamdan beklemiyorum. Allah'tan bekliyorum. Öyle olunca çok da rahatladım. Yani birine bir iyilik etmişsin. İşte adam bak geçerken bana selam vermiyor falan diyorsun ya. Yanlışmış. Yani herkese iyilik edebilirsin. O adama da demek ki Allah seni çıkarmış karşısına iyilik etmişsin. Mükafatını Allah'tan bekleyeceksin. Bunu öğrendim. Hayata bakışımda değişiklikler oldu. Her şeye üzülmüyorum artık yani. Her şeyin Allah'tan olduğuna inanmış oldum. Ama bayağı değişiklik oldu. İnsanlara karşı daha dürüst olmaya çalışıyorum artık.
Kasım ayında kurallar çekiliyor. Haç kurası çıkarsa bana, haçtan önce Medine'ye gidiyorlar ya. Firmayı arayacağım. Diyeceğim ki bana uçak bileti alma. Medine'de ne gün oluyorsunuz? Medine'de olduğu gün ben de Medine'de buluşacağım onlarla. Buradan bisikletle Mescid-i Aksa'ya gideceğim. Oradan Medine'ye gidip bisikleti bırakacağım. Sonra onlarla beraber haç şeyine katılacağım. Diyelim ki haccımı bitirdim. İnsanlar İstanbul'a dönerken ben sırt çantamla hicret yolunu yürüyeceğim. Bisiklet alıp tekrar döneceğim bisikletle. Bu benim son olacak. Ama onu çok istiyorum. Yani bu sene sanki bana hacılık çıkacakmış gibi geliyor. İçimde bir his. Yani öyle hissediyorum. Yani çıkmayabilir belki ama çıkacakmış gibi geliyor. Çıkarsa hem haccı hem ümreyi yapmış olacaksın. Hem Mescid-i Aksa'yı hem hicret yolunu yürümüş olacaksın. Çok zor bir parkur. Yani bunu başardığımda Allah inşallah nasip eder ve başaracağıma da inanıyorum Allah'ın izniyle. Onu çok merak ediyorum. İzleyelim, görelim. Hayalhanem hakkında neler söylemek istersiniz? Mehmet Yıldız hocamın konuşmalarında falan inanılmaz etkilerini görmeye başladı. Gençlerimize işte belirli yoldan alıp belirli yola düzdüğünü, tamamen dini üzerine çalıştıklarını, yani dünyanın her yerinden izlendiklerini ve çok etkili konuşmalar olduğunu gördüm. Hayalhanemin herkesin izlemesini, Mehmet Yıldız hocamın da kesinlikle videolarını izleyerek dinlenmesini gerçekten insanlardan isterim. Çok etkileneceklerine eminim.